Bulut Teknoloji Günlerinden herkese tekrar merhaba. Ben Rümeysa Aktop. Umarım iyisinizdir. Bugünkü oturumumuzda Veri Merkezi Bulut Ürün Yönetim uzmanımız Dilara Demir bizlerle. Dilara Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Dilara Hanım, bizler bu oturumları yeni mezun arkadaşlarımıza sektörü tanıtmak ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirmek için yapıyoruz. Bu anlamda bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz ve bize zaman ayırdığınız için ben başta teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim size. O zaman ben sorularıma geçeyim. Dilara Hanım, bize kendinizden ve Türk Telekom'daki işinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ben Dilara, endüstri mühendisiyim. Zaten sayısalcı bir background'um olduğu için hep mühendislik okumak istemiştim. Mühendislik okuma isteğimin arka planında da şu var. Analitik düşünme becerilerinin yanı sıra ben iletişim becerilerimi de işime dahil etmek istiyordum hep. Küçüklükten beri iletişim üzerine böyle ilgiliyim. O yüzden de endüstri mühendisliğini tercih ettim. Diğer çok fazla mekanik mühendisliklerden ziyade. Üniversite hayatım boyunca da yaptığım projeler, katıldığım kulüp etkinlikleri hep beni böyle teknoloji alanında çalışmam gerekti. Hep buraya motive etti. Ve nitekim de öyle oldu. Kariyerime üniversite mezuniyetinden sonra yine telekom operatöründe, bilişim sektöründe başladım IoT ürün yöneticisi olarak. Akabinde benim yeni nesil teknolojiler merakım sayesinde bir sürede Big Data ürün yöneticiliği yaptım. Bu alanlarda çok keyifli işler yaptım. Şu anda da bir süredir Türk Telekom'da veri merkezi ve bulut ürün yöneticiliği yapmaktayım. Buradaki yolculuğumuzda müşterilerimizin altyapı isterlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yine dijitalleşme süreçlerinde onlara yardımcı olacak cloud hizmetlerini sunuyoruz müşterilere bu ekipte. Hani zaten ürün yönetimi kısmıyla ilgili detaylandıracağım için bu kadar bahsedebilirim burada kendimden. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben soruları yönlendireyim. Globalde ve Türkiye'de ürün yönetimi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle bir şey görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur bloglarda falan, yazılarda. Ürün yöneticileri için küçük CEO diyorlar. Yani bu biraz tabii abartı bir tabir. Çünkü hani CEO'lar işte finansallar, kaynaklar, şirketi yatırım alması her şeyle uğraşıyor. Ürün yöneticisi de bakıldığında aynısının küçük böyle ürünün bütün süreçleri ve bütün kontaklarıyla iletişim halinde olan ve onlar arasındaki koordinasyonu sağlayan nokta. Ama bir şey okudum, o daha çok hoşuma gitti. Diyor ki ürün yöneticisi, ya futboldan örnek veriyor bu arada, ürün yöneticisi orta saha oyuncusu gibidir diyor. Hem defansa hem de forvete yardım eder diyor. Aynen öyle, biz orta noktadayız. Yani bir ürün yöneticisi ürünün tasarım aşamasından hani üretilmesi ve satışa hazır hale getirilmesi, hatta go to market stratejisi ve işte satışından tamamında bütün bu basamaklarda key rol oynayan bir kişi. Product Manager dediğimizde şu an Türkiye'de yapılan Product Manager biraz daha ticariye yakın. Yani bizim özellikle kurumsal şirketlerde yaptıklarımız. Product Manager, finans, hukuk, teknoloji ekipleri, pazarlama, satış ekipleri, destek ekipleri hepsiyle alignment sağlayan ortak nokta diyebiliriz. Yani burada single point of contact bir ürün için ürün yöneticisi oluyor. Bu yüzden de ürün yöneticilerinin baştan sona işte süreçlerin tamamını çok iyi bilmesi ve ürünün bu oluşmasındaki basamaklarda çalışan tüm ekiplerin çalışma disiplinlerine de hakim olması gerekiyor. Yani bunu neden söylüyorum? Mesela bir ürünü ortaya çıkardınız, artık hani tasarım aşaması bitti, ürünün prototipi elinizde. Bu ürünün bir satış süreci var. Şirketin CRM sistemlerine entegre etmek istiyorsunuz ürünü. Bunun için de teknik ekiplerle çalışıyorsunuz. Ve teknik ekiplere, ürüncü olarak teknik ekiplere sizin buradaki isterlerinizi yani karşılamaları için doğru ve zamanında cevap verebilmeleri için yapılan bütün iletişimler, bu talepler, business requirement'ları anlatmak sizin göreviniz.
Böyle açıklayabilirim. Hani global ile Türkiye arasındaki ayrımı da yapmamız gerekirse, demin bahsettiğim gibi ürün yönetim süreçleri aslında çok universal bir ürün yönetim süreci var. Bu proseslerin ürün tasarımından ürünün satışına kadar işte ürünün fizibilitesinin yapılması, ürünün stratejisinin oluşturulması, fizibilitenin uygunluğunun alınması, bu ürünün satış materyallerinin hazırlanması, müşteri sözleşmesinin hazırlanması, kurgu için hukuk, finans ekiplerinden onay alınması, go to market planı gibi basic süreçlerin tamamı şu anda bütün ürün yöneticileri tarafından yapılıyor. Sadece bu benim gözlemim, yani bunu bir genel şey gibi söylemek istemiyorum. Türkiye'de biraz daha ticari ürün yönetimi ve teknik ürün yönetimi ayrışıyor. Globale baktığımızda, global örneklere baktığımızda genelde teknik backgroundlu product manager arkadaşların bir MBA yaparak, hani business tarafında da bir yüksek lisans ya da bir şey yaparak, biraz da business yetkinlikler kazanarak ürün yönetiminde rol aldığını görüyoruz. Oradaki bu ticari ve teknik ayrımının çok fazla olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi globalde birazcık daha bu işler daha teknik ağırlıklı oluyor. Ben arkadaşlara faydası olması açısından bir ürün yöneticisinde olması gereken özelliklerden de biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar benim kendi nezdimde tabii ki kafamda oluşturduğum özellikler, düşündüğüm özellikler. Öncelikle şu anda ürün yönetiminde domain expertlik, yani alanında uzmanlık çok önemli. Çünkü dediğim gibi, demin anlattığım gibi baştan sona bütün teknoloji ekipleriyle görüşmeleri de siz yapıyorsunuz bu ürünün yapım aşamasında. O yüzden isterlerinizi doğru şekilde anlatmanız gerekiyor. Nasıl doğru şekilde anlatırsınız? Ürünün arka plandaki topolojisine hakim olmanız lazım doğru şekilde anlatabilmeniz için. Bunun için de birazcık teknik tarafa meraklı olmak, teknik alanda da bilgiler edinmek ve aynı zamanda o domaininde gerçekten expert olmak gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Bu alandaki bütün dokümanları, globaldeki benchmarkları iyi incelemek ve ürününüzü doğru şekilde, doğru zamanda konumlandırmak ve doğru hedef kitleyi bularak konumlandırmak çok kritik bir şey olduğu için domain expertliği de çok önemli bu noktada. Yine ben şey diyorum, ürün yöneticileri, demin bahsettim zaten iletişimden, multilingual olması gerekiyor. Yani birden çok dil bilmesi gerekiyor. Çünkü satışla da sen konuşuyorsun. İşte bütün ekiplerle sen konuşuyorsun. Bu koordinasyonu sen sağladığın için hepsinin dilinden anlaman lazım. Ve hani hepsinin dertlerini iyi anlayıp senin de kendi dertlerini onlara iyi anlatman lazım. Çünkü demin bahsettiğim gibi gün sonunda product manager'ın, yani business'ın requirement'ları belirlediği bir ürün ortaya çıkacak. Sen buradaki belirlediğin requirement'lar üzerinde de diğer ortakların, diğer ekipler çalışıyor olacak. Yani sen ne kadar iyi anlatırsan ürün o kadar iyi olur diyebiliriz. Yine satışa bu ürünü sen anlatıyorsun. Destek ekiplerine bu ürünün eğitimlerini sen veriyorsun. Satışın dilinden de anlamak ve burada ürünle ilgili katma değerleri satışa iyi aktarmak, onların da müşteriyle doğru şekilde iletişime geçmesini sağlamak gerekiyor. Yine ürün yöneticisinin ikna kabiliyeti çok yüksek olmalı bence. Çünkü ürünün ürünün belirlediği stratejisi doğrultusunda bazı noktalarda diğer paydaşları ikna etmek gerekiyor. Ya da ürününe katma değerli olacağını düşündüğün bir widget eklenirken, bir özellik eklenirken hem diğer partileri bunu ikna etmek hem üst yönetimi buna ikna edebiliyor olman lazım. Burada diğer partilerle, bazı şirketlerde ve bazı işlerde diğer partilerle ürün yönetiminin ortak bir stratejisi olmayabiliyor. O noktada çakışabiliyorlar. Onlar mesela satışın tek hedefi satış yapmak. Benim ürüncü olarak hedefim ürünü doğru konumlamak ve doğru şekilde ortaya çıkarmak. Burada çatışan bu stratejileri de ikna yeteneği sayesinde ortak dili konuşmak ve aynı noktaya getirebiliyor olması lazım ürüncünün. Yine iletişimi kuvvetliden bahsettim zaten. Bunları iletişiminiz kuvvetli olmadan yapamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü hani bu teknoloji, hukuk, finansla anlatılan, konuşulan süreçlerde işte satışa aktarılan ürün detayları, işte destek ekibine verilen eğitimler, bunların hepsi iletişimi seven
insanların yapacağı işler. Çünkü hani bazı insanlar vardır, hiç konuşmak istemezler. 2 kelimeyle anlatmak isterler. Ama siz ürün yöneticisiyseniz istediğiniz o şeyi belki 30 farklı birime 30 kere anlatıyorsunuz. O yüzden de iletişime açık ve iletişimi seven insanlar olmalı. Yani overview kesinlikle düşünebilmeli bir ürüncü. Ürünün bakıldığında işte finans, hukuk ya da teknoloji ekipleri ürünün belli bir kısmından sorumlu. Ama siz ürünün tamamından, bütün süreçlerden sorumlusunuz bir ürün yöneticisi olarak. O yüzden de burada bu zincirdeki bir parçadaki herhangi bir sıkıntı bütün ürünü etkileyeceği için sizin overview olarak buraya hakim olup ürünün bütün süreçlerinin doğru şekilde ilerlediğinden emin olmanız gerekiyor ve hani neyin sizi ne kadar etkilediğini ya da işte bunun çıktılarının ne olacağını önceden öngörebiliyor olmanız lazım. Son olarak da hani önceliklendirme mutlaka yapabilmeli. Mesela biz ürüncüler MVP deriz, Minimum Viable Product. Bunu işte ürünün ilk yani minimum basic fonksiyon setiyle pazara çıkması. Bu neden böyle pazara çıkarıyoruz ürünü? Yani ürünü erkenden çıkarıp işte ürünün early adaptörler diyoruz. Onların benimsemesini sağlamak, bu tip müşterilerin ürünü benimsemesini sağlamak ve hani onları ürüne çekmek, aynı zamanda da hani ürünü yeterli özelliklere işte sahip olan ürünü de pazara sunuyoruz bu sayede. Burada pazara sunduktan sonra bu hedef kitleden, yani bu early adaptörlerden çok iyi feedbackler alabiliyoruz bu sayede. Hedef kitlemizi de bulabiliyoruz. İşte geliştirme maliyetimiz de daha az oluyor çünkü minimum fonksiyoneliteyle çıkıyoruz, daha az efor harcıyoruz gibi. Ve bu noktada da mesela MVP çıkıldıktan sonra ürüne gelen feedbacklerle sizin bir yol haritası planlamanız gerekiyor. Mesela faz 1'de MVP'nizi çıktınız, faz 2 ve faz 3'te ürüne bazı özellikler ekleyeceksiniz, bazı yetkinlik setleri ekleyeceksiniz. Burada da şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ürüne eklenecek, müşteriler tarafından talep edilen bu özellikler benim ürünümün ana stratejisiyle uyuşuyor mu? Bu noktada önceliklendirmeyi yapmak tamamen sizin göreviniz. Yani ürünün basic fonksiyonelitesini bozan bir eksikliği varsa mesela önce onu önceliklendirmek, akabinde bir yemek sepeti gibi bir uygulama ya da içinde recommendation engine olabilen uygulamalar, işte ne olabilir, Spotify gibi bir uygulama yapıyorsanız bunun recommendation engine'i daha sonra gelir. Önce ürün fonksiyonelitesini tamamlamaya yönelik çalışmalarınızı yaparsınız gibi. Tüm bunların özünde de ürün yöneticisi kesinlikle stratejik olmalı, ürünün stratejisini doğru anlayıp doğru oluşturmalı demiş olayım. Çok teşekkür ederim değerli aktarımların için. Hem şunu sormak istiyorum. Hem işinin gereği hem de kendi merakından dolayı teknolojiye ilgili olduğunu söylemiştin. Peki yeni nesil teknoloji trendleri nelerdir ve bu teknolojilerin geleceği ne yöne doğru gidiyor? Yeni nesil teknolojiler, evet. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bugün ben market alışverişimi, sen de ben de yemek alışverişimi, yemek siparişlerimi online veriyorum. Telefonsuz ne kadar yaşayabiliriz? Bir saatten uzun ben yaşayamam. Zaten işim gereği telefona da bağımlı yaşıyorum. Ama işim olmasa da telefonsuz yaşayamazdım. Seninle bu toplantıyı yine teknoloji sayesinde gerçekleştiriyoruz. Şu an fiziken bir arada değiliz ama sen bu videoyu çekip kaydedip YouTube'a yükleyeceksin. Yani teknolojiden kopamıyoruz kısacası. Bu sebeple de yeni nesil teknolojiler bizim için kaçınılmaz. Yani mutlaka hayatımıza girecekler. Bunun önüne geçemiyoruz, geçemeyiz de, geçmemeliyiz de. Teknolojinin bir geçmişine bakalım. İlk bilgisayar ne zaman üretildi? 1936 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, ilk bilgisayarın ortaya çıkışı. İşte 1964'te ilk süper bilgisayar ortaya çıktı. Ondan sonra hızla bu çalışmalar devam etti. Teknoloji hızla ilerledi. 1987'de ilk laptopu ürettiler. İşte 2010 yılında ilk iPad vardı. Şu anda 2017'de falan da smartwatch'lar galiba hayatımıza girdi. Yani bakınca biz seviyoruz bu yenilikleri. Bu yenilikler de hayatımızda olsun istiyoruz. Çünkü insanoğlu şunu istiyor: daha az eforla daha fazla üreteyim, daha verimli olayım. Yani zaten doğan olması gereken de bu. Hani bizim isteklerimizden ziyade.
İnsanlar da dijitalleşiyor, dünya da dijitalleşiyor. Bakıldığında şirketler de dijitalleşiyor şu anda. Böyle komik komik anketler görüyorum, görmüşsünüzdür. Şirketinizin dijitalleşme sürecini hızlandıran etmen nedir? İşte bu CIO mudur falan filan böyle şıklar var. Covid şıkkı var ve cevap olarak da Covid cevabı verilmiş. Aynen öyle. Koronavirüs sayesinde 10 yıllık dijital dönüşüm serüveni belki 1 yıla sığdı. Yani salgın nedeniyle işte otomasyonlar, şirket otomasyonları, bulut altyapıları, işte big data, yapay zeka, 5G gibi bu teknolojilerin tamamı bizim iş süreçlerimize dahil oldu. Ve şirketler mecburen buraya ayak uydurmak zorunda kaldılar ve bu alanlara yatırım yapmak zorunda kaldılar. Ben bizim şirketimizden örnek vereyim. Türk Telekom ne yapıyor? 5G'ye ve fibere yatırım yapıyor. Ve bu sayede şu an biz 5G'ye hazırız. Aslında fiber altyapıda işte 5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojileri desteklemek için inşa ediyor. Bu fiber altyapıda neden inşa ediyor? İnşa ettiği bu fiber altyapıyla çünkü IoT'nin, yapay zekanın, işte yeni nesil şehirlerin, bulut dönüşümün hepsinin Türkiye'deki geleceğini şekillendiriyor şirket olarak, firma olarak ve vizyon olarak. Yani buradan nereye gidiyoruz? Bugün bireylerde kurumlar, şirketler, dünya hepsi dijitalleşti ve bu dijitalleşme kaçınılmaz. Yeni nesil teknolojilerin hayatımıza girişi kaçınılmaz demin de bahsettiğim gibi. Hani biraz da böyle yeni nesil teknolojiler ne ondan da bahsedeyim. Böyle hani yeni nesil teknoloji diyoruz. Bunların içeriği neler? Nedir yeni nesil teknolojiler? IoT ile başlamak istiyorum ben. IoT nedir? Tüm nesneleri bakıldığında sağdaki internete eriştirmek ve bu fiziksel nesnelerin birbirine ya da daha büyük sistemlere, daha büyük sistemlerle bağlantılı olmasını sağlayan bir iletişim ağı diyebiliriz. Bu IoT verilerinden, bu IoT cihazlarından, bu IoT teknolojisinden de veriler üretiliyor. Yani bir nevi biz nesneleri sanal bir kimlik yüklüyoruz nesnelere. Sanal bir kimlik kazanıyorlar ve iletişim kuruyorlar çevredeki ağlarla nesneler. Bugün nerelerde IoT kullanılıyor? Şu anda pandemiyle daha da çok fark etmişsinizdir. Üretim alanında, tedarik zincirinde, tarım alanında IoT çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Benim de bu noktada ürünlerde çalışma fırsatım oldu IoT ekibinde olurken. Bu ürünlerle neler yapılıyor? En basitinden bir üretim şirketinde, bir üretim zincirinde makinaların sağlığını IoT cihazları sayesinde görebiliyorsunuz. Yani bu cihazların arıza oluşturmasını kestirimci bakım sayesinde daha arıza oluşmadan önden öğrenebiliyorsunuz. Bu üretim zincirlerinizin verimliliğini de arttırıyor. Sizin gidip fiziki olarak sürekli bu bakım onarım işte kontrolünü cihazların sağlamada harcayacağınız vakitten de tasarruf ediyor. Ya da bir tarım alanında bir IoT cihazıyla tarlanızın nemini sıcaklığını uzaktan tarlaya gitmeden öğrenebiliyorsunuz. Bu sayede veriye dayalı bir karar verip bu kararın sonucunda da aksiyonlarınızı alabiliyorsunuz. Tarlanızı sulayacaksınız, veriye dayalı karar alıp sulayabiliyorsunuz ve yine verimlilikten ve kaynaklarınızdan tasarruf ediyorsunuz gibi IoT'nin pek çok kullanım alanı var. Ve bu IoT cihazlarının da ürettiği veriler var. Buradan neye bağlayacağım? Büyük veriye. Büyük veri ne? İşte yani IoT cihazlarının yarattığı veriler, mevcut sistemlerin ürettiği veriler gibi veriler var. Burada ham veriden başlayalım anlatmaya. Henüz hiç işlenmemiş, gruplandırılmamış veriye ne diyoruz? Biz ham veri diyoruz. İşte IoT cihazlarının demin dediğim gibi ürettiği veriler, ondan sonra bu nesnelerin bu ağa dahil olmasıyla böyle ve aynı zamanda bu verilerin de içeride geçirdiği süreçler var tabii. Bunlarla birlikte veri boyutu böyle inanılmaz büyüyor. Yani devasa bir hal alıyor. Artık mevcut sistemler de hani bu karmaşık ve bu büyük veriyi analiz edemiyorlar. Yani sistemin kapasitesini aşıyor. Bu noktada da büyük veri çözümleri hayatımıza giriyor. Bunlar işte Hadoop, SQL gibi, BigQuery gibi büyük veri çözümleri de hayatımıza giriyor. Burada yine yapay zekadan biraz bahsetmek gerekirse. Yapay zeka nedir? Yani bu yapay zeka biraz
korkutucu buluyorum aslında. Bu teknolojiler içerisinde böyle geleceği en fazla yönlendiren ve etkileyen şey yapay zeka. Hani şu anda yapay zeka mevcutta da kullanıyoruz zaten. İşte sosyal medyada, chatbotlarda, recommendation engine'de, işte bu bankaların dijital doğrulama süreçlerindeki yüz algılama, ses tanıma, işte ondan sonra otomatik asistanlar, otomatik düzeltme gibi böyle birçok alanda bunu kullanıyoruz. Bu teknoloji ne bakıldığında? Bu teknoloji bir görevi yerine getirmek için, yani yapay zekayla insan zekasını taklit ediyor baktığınızda ve topladığı verilerle kendisini kademeli olarak öğrenerek geliştirebilen sistemler veya makineler diyebiliriz buna. Kısaca işte düşünme, fikir yürütme, sorun çözme becerileri olan bir işletim sistemi diyebiliriz. Böyle. Buradan da şimdi yapay zeka ve nesnelerin internetinden bahsettik. Bu teknolojiler gerçek zamanlı olarak büyük miktarda bir veri üretiyorlar ve veri işlemesi gerçekleştiriyorlar. Bunun için de bu teknolojilerin buluta ihtiyacı var. Peki nedir bu? Yani bulut ne o zaman? Burada hani konuyu buluta bağlamak için bu akışta ilerledim. Bu üretilen, her geçen gün artan bu veri büyüklüğü yeni nesil teknolojilerle birlikte bu artan verinin depolanmasını ve hani güvenli bir şekilde saklanmasını da çok önemli bir hale getiriyor. Biliyorsunuz zaten bu işin içindeyiz, sen de ben de. Ve burada çok önemli hale gelen bu verinin depolanması ve güvenli şekilde saklanması ihtiyacında bulut teknolojileri bu noktada hayatımıza giriyor. Burada hızlı, esnek bir şekilde ve güvenli bir şekilde bulut teknolojileriyle bu veriler saklanıyor ve korunuyor diyebiliriz. Bulut da böyle. Kısaca biraz hani yeni nesil teknolojilerden de bahsettik. Tabii bu uzar gider, daha başka şeyler de var ama süremizi aşmayalım. Bu şekilde teknolojinin gittiği nokta, biz de teknolojiyle birlikte gidiyoruz diyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Covid'le birlikte gerçekten hayatımıza birçok şey değişti, birçok teknoloji geldi. Önceki teknolojiler yerini başka teknolojilere bıraktı. Ya da ürünler aynı şekilde. Peki bu ürün life cycle'ı ve bu ürün müşteri deneyimi ilişkisi hakkında bilgi verebilir misin? Tabii ki vereyim. Yani ürün life cycle dediğimizde zaten hani ürün süreçlerini anlatırken biraz bahsettim. Ürünün tasarım aşamasından satışa kadar olan sürecin tamamı. Burada işte konsept oluşturma, dizayn, üretim, dağıtım, tedarik, işte müşteri ve end of life süreci tamamındaki süreçleri kapsıyor. Genelde üretim şirketlerinde, ben de endüstri mühendisi olduğum için derslerde de gördüğüm bir konu. PLM takibi olur. Product Life Cycle Management yaparlar onlar. Onlar için çok önemlidir buradaki döngüyü takip etmek. Bu şirketin yani ürünün verimliliğini de üretim noktasında bir hatayı da erken fark edip hızlıca aksiyon almayı da sağlar. Bu şekilde bir life cycle var. Benim bahsettiğim gibi, hani ürünün başta da bahsettiğim gibi, ürünün hayata çıkması için pek çok aşamalardan geçiyor. Müşteri deneyimi noktasına gelecek olursak, çok duymuşsunuzdur. Ürün değil, deneyim satıyoruz derler şirketler. Bu arada gerçekten de öyle. Hani ürünün, hizmetin sağladığı faydayı müşterinin duyusal yönleriyle birleştirmek gerekiyor. Yani müşterinin ne istediğini iyi anlamak ve müşteriye istediğini vermek gerekiyor artık. Hani çünkü aynı ürünü hani birden fazla firmada bakıldığında aynı ürün satılıyor şu an. Bunu birbirinden farklı kılan, buradaki rekabet avantajını sağlayan şey ne? Müşteri deneyimi. Ben müşterimi doğru anladığımda, hedef kitleyi doğru tespit ettiğimde müşterime doğru şekilde cevap verebiliyor durumdayım. Bu yüzden müşteriyi tanımalıyız öncelikle ve onun ihtiyaçlarını iyi analiz etmeliyiz. Bu noktada da şey diyebiliriz, bir ürün çıkılırken en önemli nokta müşteri ihtiyacı. Müşteri yoksa ürün de yoktur. Yani bir talebi karşılamak için bir arzın oluşması gerekir. Yani bir talebi karşılamak için aynen öyle bir arzın oluşması gerekir ve hani müşteri olmadığı noktada bizim ürün yöneticileri olarak bir işimiz de olmayacak zaten. Burada müşteri deneyimi aşamalarından da belki böyle ufak bahsedelim. İşte müşterilerinin beklentilerine şekil veriyoruz ilk aşamada. Bunu nasıl yapıyoruz?
Ağızdan ağza iletişim diye bir şey var, biliyorsunuzdur. İşte reklamlar sayesinde müşteride böyle şeyi uyandırıyoruz. Satın alma ihtiyacını uyandırıyoruz. Akabinde satın alma öncesi süreçler var. Burada kurumsal tarafta kurumsal web sitenizdeki ürün tanıtımları, işte satışçıların sales deck'leri, müşterilere verdiği bilgiler çok önem kazanıyor. Sonra ürünün hizmeti satın alma etkileşimi. Burada müşteri yöneticileri kurumsal şirkette gidip işte müşteriyle görüşüp bu satın almayı gerçekleştiriyorlar. Sonra müşterinin ürün deneyimlemesi, tüketim diyoruz buna, ürün kullanması. Sonra da deneyim sonrası değerlendirme dediğimiz bir süreç var. Şu anda fark etmişsinizdir, bireysel tüketicilerin de en sık hani şu an karşılaştığımız şey, anketler geliyor bize. Aldığınız hizmetten memnun musunuz? Yine kurumsal şirketlerde de biz kurumsal müşterilerimize aldıkları dönem aldıkları ürünlerin değerlendirmesini istiyoruz. Bence bu deneyimin en önemli parçası. Çünkü bir ürün müşteri deneyimiyle, müşterinin feedbackleriyle gelişir ve burada bütün şirketlerin de bu noktaya eğilmesi, son yıllarda bu anketlerin çok artmasında sebebi bu. Yani ürün müşteri feedbackiyle birlikte daha iyi versiyonlarına ulaşabilir. Ben müşteri deneyimi kısmında bir şey daha eklemek istiyorum. Yani müşteri deneyimi konusunda bence satış ekiplerimize de hani çok büyük bir rol düşüyor. Çünkü satış ekibi müşteriyle konuştuğu zaman, hani bir dijital dönüşüm uzmanı böyle şapkasıyla konuştuğu zaman müşteri ihtiyacının kök nedenine gitmesi gerekiyor. Yani kök nedeni iyi anlayıp, yani müşteri sorununun kök nedenini iyi anlayıp onu satın almaya itecek soruları, doğru soruları sorması lazım. Burayı da yine şeye bağlıyorum. Ürün yöneticisinin ürünün akışlarını çok doğru bir şekilde oluşturup satışa da bu ürün akışları ve ürünle ilgili bilgiyi doğru iletmesi gerekiyor ki satış ekiplerimiz de burada doğru soruları sorabilsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Son sorumuza geçmek istiyorum. Yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Çok güzel bir soru. Öncelikle ben bilirkişi olmadığım için tavsiye vermek istemiyorum ama ya ben öyle yaptım diyelim, benim yaptıklarımı anlatayım. Bence kendinizi iyi tanıyın arkadaşlar. Çünkü hayatınızın geri kalan çok büyük bir döneminde bu işi yapacaksınız ve yapacağınız iş sevdiğiniz ve merak duyduğunuz bir iş olmalı. Merak duyduğunuz bir iş olmalı derken merak duyun. İkinci söyleyeceğim şey de o olur. Meraklı olun. Yani iş hayatının olağan akışında sizi zaten yeterince sıkıcı süreçler bekliyor. Burada hani siz tamamen hiç teknik background'unuz olmayabilir, business bir background'da olabilirsiniz, işletme mezunu olabilirsiniz mesela, ama kesinlikle dünyada neler olup bitiyor, teknolojide neler oluyor, global benchmarklar nelerdir, bunları mutlaka ve mutlaka takip edin. Çünkü işinize yansıyacak bu, işte işinizin stratejisini oluştururken de sizin arka plandaki bu araştırmalarınız bunlara input oluyor olacak. Ve yine hani demin de teknik değilseniz dedim, mutlaka ürünlerle ilgili, teknolojilerle ilgili arka plandaki topolojiyi en azından öğrenmeye çalışın. Yani bununla ilgili bir şeyler okuyun. Şu an günümüzde bu çok zaten kolay. Bir sürü Medium yazıları var en basitinden, ya da işte YouTube'da videolar var. Bunlarla öğrenmeye çalışın. Bol bol okuyun. Dediğim gibi, yani ben öyle yapmaya çalışıyorum. Yeni nesil teknolojiler alanında oldukça fazla dokümantasyon var. Oldukça fazla yayınlar oluyor. Ben bunları okumaya çalışıyorum. Siz de bunları okuyun. Tavsiyem. Ve kendinize inanın. Yani şöyle, asla herhangi bir konuda, herhangi bir işte bunu yapamam demeyin. Çünkü bence doğru hedefe doğru adımlarla gidiliyor. Gidilmeyecek bir hedef yok. Önemli olan doğru hedefi belirlemek ve doğru adımları atmak. Bu noktada da kendinize inanın. İnsanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bakıldığında da bizim yaptığımız işlerde hani böyle şey yapmak istemiyorum ama hani bizim yaptığımız işlerde herhangi bir insanın doğru şekilde ilerlediğinde, doğru bilgileri aldığında yapabileceği işler diyorum ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.